Oyunumuzun cephane bölümündeyiz. Burada oyundaki tüm silahları görmektesiniz. Zaten klasik nişancı oyunlarındaki silahlar bize tanıdık gelen. İlk kısımda tabanca ve tabanca çeşitleri bulunmakta. İkinci kısımda taramalılar ve pompalı çeşitleri. Üçüncü kısımda tüfekler ve tüfek çeşitleri. Dördüncü kısımda sniper ve ağır makineler bulunmakta. En altta da bıçağımız bulunuyor. Burada oyna seçeneğine tıklıyoruz ve alıştırmayı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi alıştırma seçenekleri karşımızda. Seçeneklerimiz şunlardan oluşturmakta. Open Range, açık alan, Shooting Test, atış testi, Spike Bleeding, Spike dikme, Spike Diffuse, Spike'ı imha etme olarak gözükmekte. En altta da F2'ye basarak oyun içinde karakter değiştirebileceğimizden bahsediyor. Spike Range, açık alanda tüm yelpazeyi ve sunduğu her şeyi özgürce keşfedin diyor. Yani bu açık alanda gezerek diğer Shooting Test, Spike Bleeding ve Spike Diffuse bu alanlara teleport yardımıyla geçip bu bölümleri oynayabilirsiniz diyor. Yani bu görevleri yapabilirsiniz diyor. Shooting Test'te de silah becerilerinizi çeşitli zorluklarla test edin diyor. Burada değişik silahlar hani görev içerisinde silahı değiştirip devam edebiliyoruz. Yani bütün silahları deneyip belirli görevleri yapabiliriz veya oyuna girmeden önce elimiz ısınması için seçebiliriz istiyorsak. Veya bir silahı da kendimize geliştirmek istiyorsak işimize yarayabilir. Spike Plating, Spike dikimi, Spike kontrol altına alın diyor. Yani taşıyın ve patlayana kadar kontrol altında tutun diyor. Spike Diffuse, Spike'ı etkisiz hale getirme. Metodik olarak düşmanları yener ve zaman bitmeden başarıyla etkisiz hale getir diyor. Yani burada oyunumuz için kısaca özet geçmiş. Yani atış testlerinize, yani silahlarınıza bakın. Spike dikmeyi, Spike imha etmeyi görün demek istiyor kısaca. Bunun gibi alıştırma içerisinde F2'ye basarak karakterimizi değiştirebiliriz. B'ye basarak silahlarımızı değiştirebiliyoruz. Buradan oyuncumuz Open Range açık alanı seçiyor. Yükleme ekranımız böyle. Bunun üzerinde güzel hikayeler yazacaklarına inanıyorum. Tabi oyun ilerledikçe ve zamanla bizimle paylaşırlar. Ama hikayesinde merakla bekliyoruz. Burada karakter seçim ekranı, kilit ekranı gözükmekte. Sağ köşede ismi ve ajanlarımızın yetenekleri gözükmekte. Altta da tüm ajanlar gözükmekte. Phoenix karakterini seçiyor. Seçtiği zaman sol köşede F2'ye basıp karakter değiştirebilirsiniz diyor. F2'ye bastığı zaman tekrar bu ekrana geri geliyor. Açık alanda gezinmeye başlıyor oyuncumuz. Karşımızda bir teleport var. Burada bir açıklık görmekte. Burada yeteneğini kullanıyor. Açık alanda yeteneklerin bekleme süresi bulunmamakta. Herhangi bir bedeli yok. Buradan aşağı atlıyor. Ve karakterimizin öldüğü gözükmekte. Üstte kendi kendini öldürdüğü. Tekrar doğup başlıyor. Buradan B'ye basıp silah değiştiriyor. Gördüğünüz gibi silah test ediyor buradaki alanlara sıkarak. Burada bir test ekranı gözükmekte. Bu da beceri testine geliyor. Silahla ateş ederek seçmek zorunda bunu. Gördüğünüz gibi zorluk derecesi ve görevi işaretliyor. Silahla ateş ederek. Yukarıda tabelada skoru ve ateş etme alanı gözükmekte. Bu alanda silah becerinizi geliştirmek için veya o oyuna alışmak için kullanabilirsiniz. Bir beceri içerisinde B'ye basarak bütün silahları deneyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi pompalıyı seçiyor. Pompalının atışını görmektesiniz. Burada diğer tüfek seçeneklerini seçiyor.
Burada tamamladı. Açık alanımızda tekrar gezmeye devam ediyor. Karşımızda teleport var. Oraya girmek ne kadar istemese de şu an haritamız çok büyük olmadığı için kendini tekrarlıyor ve bizi illaki oraya girmemizi zorluyor. Burada teleportumuza giriyoruz. Çıktığımız zaman Spike Diffuse, Spike etkisi hale getirme alanı karşımıza çıkıyor. Burada zorluk derecelerini ve başlat seçeneğini görüyoruz. Oyuncumuz başlatı seçmediği için boş alanda geziyor şu an. Geri dönüp başlatması gerekiyor. Şu an geri döndü. Silahını seçti B'ye basarak. Başlattı ancak bu sefer de yetenekleri seçmeyi unuttu. Çıkışa sıkması gerekiyor. Tekrar başlatıp yetenekler ve silahını seçip ve biraz da kalkan alıyor. Oyuna tekrar başlıyor. Burada yeteneğini kullanarak kendine bir alan yaratıyor. Botları teker teker öldürüp Spike'ı imha ediyorum. Görevi tamamladıktan sonra zorluk derecesini değiştirip tekrar oynayabiliriz. Veya arkamızı dönüp teleporttan tekrar açık alana gidebiliriz. Gördüğünüz gibi açık alanımız bu kadar, hani dediğim gibi çok büyük değil. Ama oyunu tanıtmak, oyuna başlamadan önce hızlıca yapabileceğimiz şeyler. Açık alanda dediğim gibi yetenekleri sınırsız ve bekleme süresi olmadan kullanabiliyoruz. F2'ye basıp karakter değiştirebiliyoruz. Burada F2'ye basıp Jet karakterini seçiyor ve Spike bomba imha moduna geliyor. Burada tüm yeteneklerini birden kullanıp 1800k gibi ölüyor. Öldüğü zaman tekrar diriliyor. Jet karakterinin tüm yetenekleri ve oynanışı ile ilgili bir videom var. Bunu üstte ve alta linklerini koyacağım. İsteyenler buradan ulaşıp videoyu izleyebilir. Şimdilik sızan görüntüler bu kadar. Kapalı beta başlayana kadar hepinize görüşmek üzere. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.